Türk olduğumu öğrenince birisi sarıldı, boynuma ağlamaya başladı. Yani şöyle, abi bu mescide götürmüyor bizi bu arada ya. O aldı bütün şehri ulaştırıp. O gelen askeri güç, sahasını kontrol, çok büyük bir alan. Kaçak şimdi Portekizli bir general. Böyle iklimde yaşayınca her yer. Sulawesi Adası. Belki hayatınızda hiç duymadınız. Endonezya'nın uzak adalarından bir tanesi. Neredeyse Avustralya'ya doğru gidiyorsunuz. Bu adaya ben 2013 yılında olması lazım ulaşmaya çalışmıştım. Ama ne yazık ki ulaşamamıştım. Borneo'dan Balikpapan, yani Malezya Borneo'sundan Endonezya Borneo'suna, yani Kalimantan'a inmek istemiştim. Oradan da Sulawesi'ye geçmek istemiştim ama imkansızdı. Bu sefer değişmiş bazı şeyler. Endonezya hükümeti 17.500 tane ada var. İnsanların adalar arasında seyahat edebilmesi için, çünkü karayoluyla seyahat etmeleri imkansız. Deniz yoluyla çok uzak oluyor, çok uzun sürüyor. Ucuz uçaklar koymuş ve birçok havalimanı yerleştirmiş. Artık Slovasya'ya gitme şansına eriştim. Ama çok önemli bir şey var. Bu uzak adada, kimsenin bilmediği bu uzak adada Türkler yaşıyormuş. Şimdi gidip onları bulacağım ve onların hikayelerini dinleyeceğim. Bakalım neden bu adaya gelmişler, neler yapıyorlar? Hep beraber izleyelim. Allah, zor soru. İki tane dev gibi adam. Merhabalar, hoş geldiniz. Makassar'a, selamat datang. Makassar, welcome Makassar. Abi Makassar'da sürpriz yaptın bize. Evet. Ben seni çok sevdim. Çok Eyvallah. pozitif bir avram var. Senin Jakarta'ya gelmeni bekleyemedim. Ya ben en azından gelmişken beraber bir gün geçirelim. Bugün boş olduğunu söylemiştim. Eyvallah. Olarak. Ben de yarın geri döneceğim zaten Jakarta'ya. Sen de başka yerlere gideceksin. Ben de evet. Ama Kuzeye. Jakarta'da bekliyorum seni. Tabii. Ben Geleceğim kimim? tekrar. Kendimi tanıtayım bu arada. Evet abi, sen tanıt. Benim İbrahim Şimşek. Annem Kahramanmaraşlı, babam rahmetli Tarsusluydu. Ben gelin oldum Endonezya'ya. İç güveysi. Benim hanım ağız çene cerrahı. Kendi Sumatra Karolu. 2012'de Antalya Belek'te ağız ve çene cerrahlar uluslararası bir konferansa gelmişti. Allah. Ben de o konferansta part-time çalışıyordum. Fatih abi, ben çok normal olmadığımın farkındayım. Bilmiyorum, sen fark ettin mi? Ben anormalim ama pozitif taraf da anormalim. Yani ama şu var, dünyayı değiştirenler gönüllü olarak konfor alanından çıkanlardan oluşuyor. Tabii. Ben gönüllü olarak rahatımı bozdum, buralara geldim. Mutlu muyum? Mutluyum. Zamanında İspanyollar çıkıp Meksika'ya gitmese. Yani aynen. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Burası şu an Makassar'dayız. Burada bir ünlü bir cami var. Oraya gidiyoruz. Ben evlenmeden önce gemilerde elektrik zabiti olarak çalışıyordum. Ben meslek lisesi elektrik mezunuyum. Evlendikten sonra hanımla ne yapabilirim diye araştırdım. Endonezya'da sandıklı yatak bazasının olmadığını gördüm. Türkiye'deki her evde olan o sandıklı yatak bazası Asya'da yok. Buna düşünmemişler abi. Yani fark etmemişler. Ben de görmedim. Fark etmemişler. Şöyle ki buralarda ahşap çok ucuz. Ahşabı işlemek ucuz ve kolay. Ama baza öyle değil. İçinde ekipmanlar var. Artı işte metal gövde. Evet, metal kullanmak gerekiyor. Yani onun için onun işlemesi burada biraz zahmetli bir iş olduğu için girmemişler. 7 yıl önce ben buna başladım. Endonezya'da sandıklı yatak bazası üretiyorum. Önce Mr. Baza diye başladım. Ama Mr. Baza tutmadı. Ne zaman Ikea'ya gittim, ne göreyim? Bizim bazayı Ottoman Bet diye satıyorlar. Dedim, ne alakası var? Araştırdım. Bizim Osmanlı zamanı bizim sandıklı yatak bazamız yoktu ama ne alakası var diye araştırdığımda bizim sedrimiz, sofamız, divanımız o dönemde İngiltere'ye gittiğinde ona Ottoman Bet demişler. Şu an halihazırda İngiltere'de ve çevre sömürge ülkelerinde üzerine oturulan ya da yatılan, altına eşya koyulan her şeye Ottoman Bet diyorlar. Ve şu an halihazırda araştırabilirler. Google'a yazsınlar Ottoman Bet Frame diye. Dünya kadar firma çıkıyor. Arasında hiç Türk linki yok.
Ben diyorum ki ya bu dedim enteresan dedim, bunu Türkiye'deki sektöre haberdar etmem lazım. Onun için eğer bu videoyu izleyenler varsa sektörde mobilya sektöründe yatakla bazayla ilgili olanların bu fırsatı değerlendirmelerinde fayda var. Çünkü eğer bunu nasıl gittiğin her ülkede patates kızartması nasıl satılıyor şeylerde menüde? French fries diyorlar. Evet, evet. Bu da dünya literatüründe Ottoman ve Türk yatak bazası diye lanse edilebilir ve bunu düşünsenize, Ottoman ve Türk bazası diye, yatak bazası diye alan, en mahrem yatak odasına koyan, ömrünün 1/3'ini üzerinde geçirenin Türkiye unutma ihtimali olabilir mi? Yani çok güzel, subtil bir reklam imkanı var bence. Bu zamanda Türkler yaptığı için Ottoman Bet demişler ya. Evet, evet. Burada City Makassar şu an, burası sahil yeri. Makassar'da güzel bir anı oldu. Biz burada kaç kubbeliydi, o camiye geliyoruz. 99 kubbeli bir camiye gidiyoruz. Eğer Instagram'da takip etmek isterlerse Dipan Türki Berbakasi, orada benim WhatsApp numaram da var. Yazarız. Ben ortak arayışlar içerisindeyim. Şimdi 99 benim gördüğüm en güzel camilerden bir tanesi burası bu arada. İnanılmaz güzel. Bu değil. Orada. Evet. Şimdi geleceğiz. Bu bir futbolcu herhalde buradan çıkan. Evet. Baloncu. İnsanları da böyle Bildiğimiz şeyin evet heykelini yapmışlar. Ya, heykel. Bu bunların galiba geleneksel bir top oyunu şurada. Bunların evet geleneksel bir oyunu. Bunları ben de bilmiyordum. Öğrenmek lazım. İşte Makassar. Makassar yazısı. Ben camiye bayıldım arkadaşlar. Şimdi geleceğiz. 99 kubbeli cami. Buradaki halkın etnik kökeni Bugis. Bugis evet. 700 kaç? Sen daha önce etnik Evet. sayı vardı. 700 civarında. 1000'e yakın neredeyse. 1000'e yakın. Evet. Yani şöyle baksana, bambulardan inşaat. Evet, iskele yapmışlar. İskele. Bambuyla çok büyük şeyler yapıyorlar. Her şey. Asya'da öyle ya. Yeniyor da aynı zamanda. Tabii tabii. Genç bambular, yani daha katlaşmamış olanlar şey yapılabiliyor, yenebiliyor. İçine pilav koyup haşlıyorlar. Tabii canım, bambunun her şeyini kullanıyorlar. Evet. Bu plajın adı Losari. Losari, evet. Plajın Losari adı plajı. Losari plajı. Bu arada burada 3 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller 15-20 dolar, 25 dolar arası değişiyor. Bayağı ucuz değil mi abi? Evet, ucuz. Pantay Beach demek. Yani sadece şu var, yabancı olarak, Türk olarak yaşamak pahalı. Ekmeğin bir dilimi 3 lira. Bir tost ekmeğinin de dilimi 3 liraya geliyor. Ya biz ekmeksiz yapamadığımız için ekmek yok burada. Ekmek Pilav yedin mi? Bu herhalde... Yalan mescit. Ya. Okay. Yani mescidin içine gidiyorsun. Yemin ediyorum mescide girmek ne kadar bir yol yapmamış adamlar ya. Orada bir köprü var, köprüden geçeceğiz. Orada sanki bir ada vardı ya da bir doldurulmuş ada orası. Evet, Sanki. evet. Ya da yarım ada gibi. Haritada bir şey yapmak lazım. Evet, öyle bir... Evet. O Şey, Kendari'de de denizin üzerindeydi abi şey. Evet, cami vardı Evet, denizin evet. üzerinde. Evet. Bu Daha bir bence kıymet camiye oluyor. götürmüyor abi bizi. Ya, Dalam, mescit. Ya, mescid, mutar. Mutar. Oradan döneceğim diyor. Allah Allah. Yani benim anlamadığım, bütün şehri dolaştık ya. Evet. Yani biz camiye 10 dakika mesafedeydik. Evet, şehri yürüsek dolaştık şimdiye vardık. bizi. Tabii. Ben bunu çekeceğim arkadaşlar, Evet. görün. Abi bu mescide götürmüyor bizi bu arada ya. Mescide gidiyoruz. He? Mescide gidiyoruz. Mescide My gidiyoruz. friend, mescid. Mescide gidiyoruz. Mescide Yani gidiyoruz. burada sıkıştık Mescide kaldık ya. Tek köprü var. Delirtecek Tek bir adamı geçiş ya. var. Mescide gidiyoruz. Evet. Bizi ta oradan aldı. Önündeydik caminin. Bütün şehri dolaştırdı. Güzel bir köprü yapmışlar. Köprünün tepesi de buradaki Bugis evleri gibi bu arada. Evet. Ve Mimarisi. malzemeler Bakın. paslanmaz. Stainless. Ha, çok güzel. Şu metaller çoğu stainless, çok şey kullanılıyor burada. Ne Ucuz. güzel. Anladığım kadar. Çok yağmur var bir de abi. Evet, caminin güzel şeyi muhteşem. Ben de şuradan destek olayım. Ben ilk defa böyle bir cami gördüm ya hayatımda. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Güzel abi. bir anı oldu. Zahmet ettin. Yok, bizim için. gerçekten 99, Losari 99. 99 kubbesi olduğu için. 99 kubbesi de Allah'ın adı. Evet, isimleri 99 için. ismi için 99 kubbe. Vay. Bak. Çok güzel.
Evet. Ha, bakımsız kalmış cami bayağı. Evet. Yani ufak bir tadilat olsa o şeyler eğer bizdeki gibi kromla krom diyorum. Kurşunla kaplansa çok güzel olur. O. Ya, Thank you. Terima kasih. tunggu ya. Arkadaşlar şimdi size muhtemelen benim anladığım muhabbet şu. Biz kapı önüne kadar bırak deyince o aldı bütün şehri dolaştırıp önüne bıraktı bizi. Hayır ama yani tam şuradaydı. Ya abi önüne bırakacak dedi. O da yanlış anladı. Şurada bir yerde. Caminin 99 tane kubbesi var. Hepsinin üzerinde bakın metal Allah'ın bir ismi yazıyor. Her Allah'ın bir ismi için bir kubbe yapmışlar. Amin Maluf'un çok güzel bir kitabı vardır 100. At diye. Onu da tavsiye ederim bu arada aklıma gelmişken. İşte Allah'ın 100. isminin arandığı bir kitap gibi. Bu arada Endonezya Müslümanlığın buralara kadar yani neredeyse Avustralya'ya kadar ve Okyanusya'da da var Endonezya'nın toprağı, Papua ve bazı adalar. Nasıl geldiğini anlattığım video var. İlk videomuz Endonezya ile ilgili. Orada izleyebilirsiniz. Bugün size bu Sulawesi Adası'nda muhtemelen birçoğunuzun ismini ilk defa duyduğu Sulawesi Adası'nda yaşayan Türkleri göstereceğim. Çok ilginç çünkü bu adaya ben 15-20 sene önce gelmeye çalıştığımda gelememiştim. O kadar yani zordu. Malezya, Borneo tarafından. Şimdi Türkler keşfetmiş ve yaşamaya başlamışlar ilginç bir şekilde. Evet, cami benim gördüğüm en güzel camilerden bir tanesi. Diğeri de bu Kalkandelen'deki resimli cami. Çok güzeldir orada. Orayı da çekmiştim. Kalkandelen, Makedonya. Arkadaşlar yağmur başladı. Nerelere geldik, nerelere? Abi selam. Merhaba. Ya nasılsın abi? Sağ olun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Hop. Hop. Orada mı? Tamam. Kaktüslerin güzelliğine bakın. İşte böyle iklimde yaşayınca her yer çiçek, ağaç rahatça oluyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Türkçe biliyorsunuz siz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Sağ ol. İyi. Adamım ne haber? Adamım ne haber? Sevim kardeş. Komutanım nasılsın? İbrahim Şimşek, Jakarta. Ne haber? Yaman emekli albay değil mi? Allah yandık. Biz, kaç yıldır buradasın abi? 2007'den beri. Biz saatlerce konuştuk ama ilk buluşmamız. Helal Senin olsun. sayesinde burada buluşuyoruz. Ben Jakarta'dan hem seninle hem bunlarla buluşmak için. Bu abi, Selim abi, burada bir aquapark var, su parkı var. Hocam siz ne yaptınız ya? Su parkı mı parkı? Abi su parkını yapan firma Türk firması. Ha. Bunu burada unutmuşlar. bu işletmeyi, su parkını yapmışlar. İşletmeyi Valla kontrol etsin Türkiye'de diye bu buranın adanın teknik müdürü. ismini bilen yoktur yani. Şeyin adı neydi? Genel. Firmanın adı? Kalla. Aquapark firması adıydı. Bugis. Bugis. Hayır, Bugis. Türk firmasının ismine giriyor. Poli. Polin diye dünyanın He. en meşhur su parkı yapan Türk Evet. firması. Neredeydi? İzmir firması diyor. İstanbul. İstanbul firması. Polin firmasını burada gelmiş, burada unutmuşlar ve burada kalmış galiba. Has Anadolu'nun saf kardeşim benim. Bu Hindistan cevizi suyunun etlisi. Sadece üzerine buz ekleniyor. Klapa deniyor. Klapa. Hindistan cevizi. Buz da atmadım içerisine. Orijinal Harika. Soğuk buzdolabında böyle soğuk olarak. Ben Ondan sonra Sanki onlar buz gibi gördüm kaşıkla da böyle taze Hindistan Harika. gibi şeyleri çok harika oluyor. iyi icat etmişler. Ben her gün içiyorum Tayland'da. ilaç olarak kullanılıyor. Tabii. Yağı çok yararlı ya. Nereden esti Sulawesi Adası'na? Sulawesi Adası uzun hikaye açıkçası.
Ben binbaşıyken, harp okulunda öğretim üyesiyken evet. Birleşmiş Milletler görevine Doğu Timor'da askeri gözlemci olarak Birleşmiş Milletler görevine geldim. Doğu Timor'da? Doğu Timor. Allah. Doğu Timor'u duymuşsundur. Biliyorum, Evet. Endonezya'dan bağımsızlığını eski Portekizler Portekiz kolonisi eskiden uzun yıl 400 yıl Portekizler Tabii. orada kalmış. Onun için Endonezya'ya geçmiyor zaten. Evet. Ayrı bir şey olarak. Portekiz'in etkisiyle zaten bağımsızlık olan kısımda din olarak da zaten Müslüman değil çoğunluğu. Evet. Her neyse. Biraz yaklaştırır mısınız? Tabii. Siz albaysınız şey de diyemiyorum. Yok, rahat olun. Estağfurullah. Eskiden 19 yıl önceydi Fatih Bey. Yani Rahat ol. rica etsem lütfen diye. Hayır, rahat ol güzel kardeşim. Orada görevde hanımla tanıştım. Doğu Timorlu mu hanımınız? Hayır. Orada Endonezya, daha önce Endonezya'ya bağlı olduğu için o dönemde orada iş yapıyordu hanım. O sayede biz orada tanıştık. Kısmetimizde, kaderimizde o varmış. Geç evlendim ben binbaşıyken. 40 yaşında hanımla tanıştık. Türkiye'ye döndüm 2004 yılında. Evlendik Türkiye'de. Ondan sonra hanım dominant çıktı. Hanım biraz ticari şeyi yüksek bir hanımefendi. Benim bir şekilde emekli olmamı teşvik etti. Emekli oldum. 2007'den beri Makassar şehrinde yaşıyorum. Hanım Sulawesi adasından. Okey. Hanım Makassarlı. Makassar değil de aslında Sidrap. Buraya 4 saat mesafede Toraca'ya oradan geçeceksiniz muhtemelen. Uçakla gideceğim ben. Uçakla gidecekseniz tamam. Karayoluyla gidilseydi mesela bizim Pina Toracalı. Ben oraya gittim. İyi ki gidiyorsunuz. Görülmesi gereken bir yer Toraca. Toracalılar zaten Hristiyan değil mi? Geneli. Bizde bunların zaten bizim bakıcı kızlardan bir tanesinin dedesinin cenaze merasimine gittik. 40 tane bufalo kestiler. 3 gün kaldım ben orada. Keşke öyle bir şeyde olabilseydi. Ama bir yıl önce ölmüştü dedesi. Mumya yapmışlar. Orada göreceksiniz mağaralarda mumyalayıp bırakıyor. Oturur pozisyonda. Bir gittik ya dedesi bir yıl önce ölmemiş mi dedik. Evin balkonunda dedesi böyle oturuyor canlı gibi. Enteresan. İşte o dönemden bende videolar ve fotoğraflar var. İsterseniz bulabilirsem size ben göndereyim onları. Tamam. Hatta öyle bir Yarın törene zaten sabah. Gidiyorsanız Törene gitmeye çalışacağım, bulmaya çalışacağım. Öyle bir tören eğer rehber falan o bölgede bulur da öyle bir çünkü ya 40 tane bufalonun işte bizim gittiğimiz gün 3-5 tanesi. Ne kadar zenginse o kadar çok bufalo kesiliyormuş. Ya aslında ben onu dedim. Ya bizim bakıcı kızın dedesi ailede işte görev veriyorlar. Bu kıza da bizim bir tane bufalo sen alacaksın demişler. Ya kızım dedim sen dedim niye dedi bir tane bufalo alıyorsun? Dedi mecburum dedi. Yani aynen öyle bir zorunluluk var. Ne kadar çok bufalo kesilirse o kadar itibarlı ya da o kadar ya düğünde o kadar göstermiyorlar. Ölüm adetleri çok enteresan. Ölüm adetleri çok enteresan. Evet. Bir de ölülerini mumyalayıp mağaralarda o şekilde yapmaları. Senenin belli zaman çıkarıyorlar bir de giydiriyorlar falan. İşte bir sene işte o töreni yaparken elbiseli bir şekilde dedesi oturuyordu böyle. Enteresan altta da tören yapılıyor düğün gibi. İşte bir tane kırbağayı kesiyorlar. Orada ondan sonra pişiriyorlar, eğlenceler, sohbetler resmen bir düğün merasimi gibi, festival gibi kutluyor. Aynen. Diğer tarafa geçiş. Bravo. Bazı toplumlarda öyle. Evet. Bu benim gittiğim Batuylarda da yapıyorlardı. Evet. Ağlamıyorlar hiç. Ağlamıyorlar. Sessizlikle gömüyorlar. Hatta o sadece değil, bu Endonezyalıların genelinde var. Bizim hanımın akrabalarının Sidrap'ta ben ilk gittiğimiz zaman bir cenaze törenine ya baktım herkes böyle normal günlük bir sohbet toplantısında gülenler, kahkaha atanlar garibime gitti. İşte 19 yıl geçince aradan ama gene ben hala alışamadım. Bir cenaze evine gittiğim zaman bende o bir durgunluk olur yani o bir
Değiştiremiyoruz. Ayıp olur diye. Aynen bravo. Fatih kardeşim, eğer Sumatra'ya henüz sen de gitmediğini bildiğim için ben konuya şey yapmak istiyorum. Benim hanımın ailesi muallaf. Yani benim hanımın annesi rahmetli 8 kardeşe 4'ü Müslüman olmuştu. Muallaf deniyor Müslüman olduğuna. 4'ü Hristiyan olarak kalmıştı. Karo bölgesi, Sumatra, Berastagi, Kabanjahi şehir bölgesi olarak orada bir de volkan var. Sinabung volkanının olduğu yer. Anlatmak istediğim olay şu. Orada evleri yani böyle çok tenekeden evler gibi, yani çok gecekondu kulübelerde yaşıyorlar ama mezarları var. Tarlaların ortasında kocaman en büyük seramiklerden, mermerlerden enteresan şekilde aklın duruyor. Yani ölüyken ayrı bir değer gösteriliyor ama yaşarken hiçbir kıymeti yok. Böyle de bir tuhaflık var benim gördüğüm. Benim ikinci kariyerim oldu açıkçası. Evet. Emekli olduktan sonra 2007'de ben emekli oldum, buraya yerleştim. Hanım sayesinde inşaat sektörüne girmiş olduk. Ufak projelerle başlamıştık. Burası sizin mi yoksa? Evet, bu site Puri Diva İstanbul aslında. Şöyle master planını göstereyim ben size. 40 hektarlık bir, evet, 40 hektarlık biz şu master planımız. Bütün alan sizin. Tabii. İsim de İstanbul. Puri Diva İstanbul. Evet. Puri Diva İstanbul. Ne demek? İstanbul evleri. Puri Diva İstanbul. Evet. Diva yani lüks anlamında o bir Bu hepsi bir ev değil mi? Evet, şu master planımızda. değişik ölçülerde. Ne olacak? Şu an mesela şu an bulunduğumuz yer bizim şurası. Şimdi iki nizamiyesi var. Aslında ana yol. Şuradan girmeniz gerekiyordu ama siz şuradan girmişsiniz. Şuradan gelip bizim eve kadar ulaştınız. Bayağı buralara kadar devam ediyor. Bizim aslında şu an inşa ettiğimiz alan, şu beyaz görünen alanlar 300 tane ev inşa ettik şu ana kadar. Buralar da sizin mi? Evet, şu gördüğümüz alan şu an aslında bizim ticaret alanı. İnşa etmediğimiz alanlar alışveriş merkezi olacak. 10 hektarlık bir alan. Şu an biz işbirliği projeleri için ortaklık arıyoruz. Türkiye'den de gelecek olursa? Türkiye'den de talep olursa şu an çizimleri hatta şeye kadar hazırladım ben. Çok güzel. Bunların son yaptığımız modeller. Ya bir cluster. Oraya hatta Antalya koyduk ismini. Biraz Endonezya usulü bir Antalya oldu. Antalya cluster'ımız oldu. Mesela şuradaki şu cluster'ımızın ismi Antalya cluster'ı. İşte orada şu küçük evleri o küçük cluster biz bu konut inşaatını ülke kadar olmasa da toplamda 850 konut ve 10 hektarlıkta bir ticari alan. Sulawesi'de 850 tane konut. Evet. Şu an ama tamamladığımız şu an 2007'den Çekirdek yok burada. Burada soslu falan yapıyoruz. 2007'den itibaren inşa edip sattığımız evler şu an 300 adet. Pandemi döneminde birazcık işlerimiz malum inşaat sektörü her şeyde olduğu gibi bir duraklama seviyesine girdi. Şu an tekrar hareketlendirmek için gayret içerisindeyiz. Şu anki en büyük hedefimiz ticari alana bir ortaklık, çünkü büyük bir sermaye gerekiyor. Yaklaşık ben bunun tasarımını da yaptım. Şeyini de hazırladık. Çizimlerini, teknik çizimleri hazır şu an. 5 katlı 65.000 metrekare bir 2 hektarlık alan üzerine oturan bir AVM ve Convention Center planlıyoruz. Umarım en kısa zamanda teşekkür ederim. Zaten bizim sitemizin de amblemi Turizm Bakanlığımızın patentini artık müsaade ederlerse izin almadan bizim amblemimizi kullanıyoruz. Türkiye çünkü İstanbul netice itibariyle. Yüzlerce ev var yani. Bir şehir kurmuşsunuz aslında siz. Aslında bir diğer hedefime ulaştığım zaman bir hayalim daha var. O da şu. Endonezyalıların en çok İstanbul dediği zaman Mescit Biru. Biru, Mavi Mescit, işte Mavi Cami. Hemen ilk İstanbul dediği zaman onlarda çağrışım yaptıran
konu bizim Sultanahmet Camimiz olduğu için inşallah şu projeyi tamamladığım zaman yeterli bir alana Sultanahmet Camii kadar olmasa da onun bir küçük modelini sitemizin içerisine de inşallah mescit biri olarak inşa etmeyi planlıyoruz. Ticari alanla birlikte yürütebilirsek o da ayrı bir kazanç olacak bizim için. Burada villalar var bitmiş. Evet. Soracaklar şimdi benim takipçiler ne kadar diye aşağı yukarı. Aşağı fiyatları söyleyeyim. En ucuz Soracaklar ya. tabii muhtemelen doğru. Ayıp olmasın diye. Buradaki fiyatlar doğru. En ucuz evlerimiz şunu mesela. Yaklaşık 500 bin rupiye 60 bin dolar falan ediyor yanılmıyorsam. Evin tamamı. Bir tane ev ama şöyle tek katlı bir ev, iki oda bir ara, metrekare 45 metrekare, arsası 6x12, inşaat 45 metrekare, yaklaşık değeri 500 bin rupiye. Yani onu dolara bölersek, böler misin bir hesap makinesinden? 16 bin, 30-35 bin dolar. Ev. Ev. Ama bedava. Bedava. Yani evet. Yani biraz bizim şu an en büyük evimizde şu an bizim oturduğumuz ev arsası 12 çarpı 25 300 metre, inşaat 350 metre. Bunu da 235 bin dolara satıyoruz. Sulawesi dev bir ada. Dev bir ada. Kimse bilmiyor burayı. Evet. Türkiye'de kimse ismini duymamıştır. Siz Evet. Sulawesi dediğiniz zaman muhtemelen sizin arkadaşlarınız da bilmiyordur yani genel olarak. Çok az kişi biliyor burayı. Evet. Aynen. Çok az kişi gidiyor. Dünyada da çok az kişi biliyor yani. Gezginler de buraya gelmiyor. Evet. İşte ben şehirde birkaç gün dolaştım. Doğru. Tek beyaz benim yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet. İnsanlar fotoğraf çektiriyor benimle. Evet. Bir yabancı hayranlığı var. Tabii. Bir bule hayranlığı. Seviyorlar ya. Bir de Türk dediğiniz zaman ben burada Mr. İlhan olarak bu bölgenin muhtarı gibi oldum. Hatta bu arsaları bu arsalar burada böyle biz komple bu arsayı almadık. 3000 metre, 2000 metre pirinç tarlası. Onun için de pazarlıkları kendim yaptım. Gidip her arsada benim ayak izlerim vardır. Gidip sınırlarını ölçtüm. Yani bu iş birden olmadı. Aşama aşama 2007'den beri müthiş bir mücadele, anormal bir yorgunluk, bir çok ciddi bir çalışmanın ürünü aslında. Dolayısıyla yabancıların burada yabancı olmamızın da bir avantajı oldu açık söyleyeyim. Yani Puridiva İstanbul evleri dememizin sebebi de oldu. Satışlarda biraz daha ayrımcılık, pozitif ayrımcılıktan faydalandık ilk zamanlarda. Her sitenin şimdi bir emekli albayı vardır. Direkt olarak. Ben bir site bulamadım. Yöneticilik yapacağım. Evet. Kendime bir site kurmaya karar verdim. Çünkü yani her sitede vardır bir emekli albay. Kesin. Albay olmasa bile emekli albay derler yani. Aynen. Her şeye biraz nizam getirmeye çalışan. Direkt sitenizi kurmuşsunuz yani. Ya aslında bizim mesleğimiz bizim meslek değildir açıkçası. Bir yaşam tarzıdır. Gittiğimiz bir yere bir nizam, intizam ve düzen getirmek emekliliği de olmaz. Hala ben kendime albayım diyebiliyorum. Ya emekli derken bile bazen çünkü askerlik dediğim gibi Türk milleti askerdir aslında. Askerini de sever, askerini de sayar. Hala da bu böyledir. Onun için biz de gururla kendimizi gittiğimiz yerde de hatta burada da herkes bilir benim emekli albay olduğumu. Komutan diye bana da sağ olsunlar burada da saygı gösteriyorlar. Sıkılmıyor musunuz? Efendim? Sıkılmıyor musunuz? Şöyle. Aslında çünkü sosyal hayatın sosyal hayatı maalesef Makassar dediğiniz gibi turistik bir alan değil. Bir Bali'ye de çok sık gidiyorum. Tabii. Çocuklar tatile gideceği zaman hatta bizim hanımın kardeşinin orada Seminyak'ta villası var. Çocuklarla oraya tatile gidiyoruz. Bacanak da emekli general. O da hatta benim devre arkadaşım diyebilirim. Ben 87 mezunu, Harp Okulu mezunuyum. O da burada 87 mezunu. Dolayısıyla iyi de çok mülayim bir insan. Dolayısıyla biz sık sık Bali'ye gidiyoruz. Değişiklik yapmak için. Başka sosyal aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Sulawesi Adası maalesef
sınırlı. Ha, bu biraz da sizinle alakalı. Aslında Sulawesi'de çok güzel yerler var. Var. Ama çok büyük bir ada. Çok büyük bir ada. Hatta bizim bir de buranın güzel bir tatil bölgesi var. Malino diye. Orayı da tavsiye ederim vaktiniz olursa Bira gidebilirseniz. Beach var bir yerde. Evet, orası da beyaz, evet, yüksek bölgesi. Hani Java Adası'nda Puncak diye bir yer varmış. Yüksek ve biraz serin iklimi de. Malino'da biz de orada 1 hektar da orada bir yer aldım. Orada da 70 tane villa yapacağız Allah izin verirse. Orada da güzel bir site, idare edeceğim bir site orada da kuracağım. Burası Allah izin bayağı verirse. Şeye dönecek o zaman Türkiye'ye. Valla Türkiye'ye döndürmesek de bizim hanımla bizim güzel bir felsefemiz var. Hanımın hep söylediği bir şey var. Ya Allah'a şükür biz şöyle yaşta aldık. Ayaklarımızı uzatıp şöyle şu saatten sonra biz biraz da dünyanın keyfini çıkartalım diyebileceğimiz bir konumda olmamıza rağmen hanımın bir felsefesi vardır. Hanımın en büyük felsefesi ya ben ne kadar çok insana katkı sağlayabilirsem, istihdam yaratabilirsem, güzel bir eser yaratabilirsem ne mutlu bana düşüncesi. Ben de %100 katılıyorum. Hanımın en çok sevdiğim huylarından bir tanesidir. Onun için biz mücadeleye devam ediyoruz. Güzel daha büyük projeler yapabilirsek, hatta bizim en büyük hayalimiz şu ticari alanı oluşturduktan sonra inşallah daha başka projelere de imza atmayı hedefliyoruz. Tabii çalışmak bir de canınız sıkılmaz. Kesinlikle. Yani ekstra. Ya bir de işte bizim askerlerin ya biz çok aktif bir meslek hayatı olduğu için emekli olduktan sonra biz ayağımızı uzatıp da yani bir sahil kenarında birazcık ya bir birikimimiz var. O birikimimizi ben hep şükretmişimdir. Ben şuna şükretmişimdir. Burada bizim bazen mimarlar, mühendisler bir konuya hakimiyetime o kadar şaşırıyorlar ki. Ya komutanım sen asker adamsın. Bu kadar teknik konuyu nasıl müdahale edebiliyorsun diye bana ya ben harp okulunda öyle bir eğitim aldım ki diyorum. Ben hem mühendislik eğitimi de aldım, makine mühendisliği, teknik çizim de yapabilirim, 3 boyutlu da çizebilirim. Adam mesela ben mimara o kadar sıkıldım ki şurayı düzelt, burayı düzelt demeye. Sonunda AutoCAD'i öğrendim. Bazen düzeltme yapmam gereken yerleri kendim yaptım. Master plan üzerinde. O da şaşırıyor. Yani, evet. O da şaşırıyor. Ya komutanım size verdiğim en son draftta burası böyle değildi diyor. Kim yaptı bunu diyor. Ben kendim yaptım diyorum. Ya komutanım diyor vallahi pes diyor gibi. Yani neticede biz asker insanların dediğim gibi gururla ve her zaman onurla mezun olduğum okulumun harp okulundan aldığım eğitimin bize gerçek hayatta ne kadar pratikte hayata dönüştürebileceğimiz bilgilerle donatıldığımızı da bir de o dönemin ne kadar iyi eğitimi olduğunu. O da apayrı bir konu. Şimdiki zamanda eğitim gene iyi olduğunu, bizim kadar iyi olduğunu tahmin ediyorum. Ama işte gelişen teknolojik şeylerle beraber mutlaka bir takım farklılıklar da olmuş olabilir. Arkadaşlar da konuşmak istiyorum ben. Mutlaka. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Valla ben ekleyeceğim. Ben çok memnun oldum. Dediğim gibi ilk defa ben şaşırdım. %100 dedim. Sulawesi'de Türk bulamayacağım. Çünkü ben buraya 2010'da gelmeye çalışmıştım. Borneo'daydım. Evet. Malezya Borneo'su. Balikpapan'a inip buraya geçmek istiyordum. Geçememiştim. Bu evet. Benim ikiz evlatlarım. Oğlum ve kızım ikizler. 2009. Hanımım Fatma Vati Sultan Kaya, Kaan Kaya, Nilüfer Kaya. Türkçe biliyorlar tabii. Türkçe maalesef çat pat. Çünkü Türkiye'de bulunamadık. Türkiye'de bulunamadığımız için bunların ortaokul oğlan mix olmuş. Yani mix oldu. Kızımız da aslında ortaya karışık. Derisi anne, çikolata renkli, işte biraz yüz ifadesi olarak bizden. Ya mutluyum. Ailemle birlikte düzgün bir yaşantı yaşamaya çalışıyoruz Endonezya'da. Şöyle ben de size açıkça Selim kardeşime geçmeden önce ben birçok YouTuber gördüm. Birçok videolar izlemeye çalışıyorum. Üslubunuz ve anlatım tarzınız daha çok bilgilendirme şeyli olduğu için 2 videonuzu izledim. Memnun oldum. Diğer videolarınızı da izleyeceğim. Teşekkürler. Bütün videolarınızı izleyeceğim.
üslubunuz ve şeyiniz daha çok eğitici. Ben de yıllarca Harp Okulu'nda ve Zırhlı Birlikler Okulu'nda bir eğitimci olduğum için eğitimin şeyine, önemine şey yapan insanlarız. Temas ettiğiniz noktalar, konuya yaklaşımınız benim tarzım, benim sevdiğim yönde olduğu için bizim WhatsApp grubumuz var. Mezun olduğumuz devre arkadaşlarım. Ben onlardan rica edeceğim. Bu videonuzu orada paylaşacağım. Size en az muhtemelen orada 400 tane daha takipçi muhtemelen, çünkü 500'den fazla bizim grubumuzda arkadaşımız var. O arkadaşlardan ben rica edeceğim. Beni izlerler. Beni izledikleri zaman sizi de like and subscribe yapmayı da unutmayacağız. Yani benim kanalımın açılış amacı zaten tamamen gelirlerimizi Darüşşafaka'ya bağışlıyoruz eğitim için. Hepsi yani. Zaten %50'si 70'i değil. Hepsini bağışlıyoruz. ben bir eğitimci olarak o en çok beni memnun eden kısmı oldu. Ve bugünden itibaren ben size elimden geldiği kadar WhatsApp gruplarında, eş dost arkadaşlarımdan, çünkü eğitime destek her şey. Eğitim bir şart. insan harika. Çünkü neden? Sizin madalyonun bir yüzü eğitim. Tabii. Madalyonun diğer yüzü, siz gazetecilik görevi yapıyorsunuz aslında. Araştırmacı gazeteci. Türkiye'de zaten gazeteci kalmadı, çok az kaldı. Çok az kaldı. Dönemin Barış Onun için Manço'susun. yani Ben öyle diyeceğim. yani bu çok önemli. Çünkü gazeteci haber sunmaktır. Ya yorumu size bırakıyor. Zaten izlendiği, bu kadar beğenildiğiniz için bu kadar takipçiniz var. O çok önemli. Demek ki sizin yaptığınız şey takdir ediliyor ve insanlar buna bir değer gösteriyor. Benim en çok beğendiğim diğer bir konu bu Darüşşafaka eğitim kurumlarına olan katkınız. O da bizi mutlu etti. Desteğimiz ve her zaman Fatih kardeşimiz. Size, eşime, dostuma dediğim gibi tanıdıklarımla paylaşacağım. Endonezya hakkında çok güzel videolarımız da gelecek. Ben bir şey eklemek istiyorum. O da mesela Endonezya'nın insanlar, mesela Jakarta'nın Manhattan gibi bir yüzü var. Gökdelenler, anormal şeyler, ama siz işte her işte yüzün bir arka sokağı da var. Siz Jakarta'daki o ilk videonuzu, Çöp Dağı'nı da gördüm. Orada çöp toplayıp da çöpten gelirini sağlayan insanları da... Yeni videoda Çöp Dağı'na gideceğiz. Gitmiş olacağız bundan önce. Bu videodan önce. Ben Jakarta'da 8 yıldır yaşayan biri olarak Jakarta'da görmediğim şeyleri kendi videosunda Ama daha gördüm. yeni başladık. Daha yeni başladık. Çok az video. Çok güzel. Endonezya gerçekten çok zengin bir ülke. Yani her belgesel yönüyle çok konusunda zengin bir ülke. Ben buradan zaten papaya getireceğim. O harika. Yani olabildiğince derinlere inmeye çalışacağım. Tina da bizim mesela evimizde bile Toraca bölgesinden. Tina Toraca. Pazara kadar değil, mezara kadar netice hep itibariyle tanıştık, memnun olduk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Makassar'dan Ben de gittikten çok sonra da bile buradan bir isteğiniz, yapabileceğimiz bir şey, her zaman istekleriniz başımızın üzerinde, irtibat halinde olacağız. Görüşürüz. Evde Arkadaşlar gelelim şurada bir disco yapalım ya. Şu Vallahi inşa edilmeyen alanlarda boş alanlarımız hala çok. Şu inşa edilmeyen alan, şu alan 10 hektarlık bir alanımız var. Şu alanda daha inşa edilmedi. küçük Beşiktaş yapsak. Beşiktaş Çarşı, Balık pazarı. Aslında şu ticari alanda bir konseptimiz var aslında. Böyle bir konsept. Yani zaten burası 7 hektar. 7 hektarlık alanın biz 2 hektarlık AVM'nin oturacağı alan. Diğer bölümleri işte dediğiniz tarzda küçük pazarlar, pasajlar. Belli olmaz. Yazan olur size. Ben sizin Instagram ya da Facebook hesabınızda hangisi varsa koyarım. Oradan da İnsanlar sizle bağlantısı. Çünkü farklı şey arayan çok Türk insan var. Bana yazıyorlar. Yurt dışında yaşamak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Nerede yatırım yapabiliriz? Falan. Tabii ki harika. Yani her zaman bekleriz. Benim sevdiğim yanı şu. Bir, insanlar inanılmaz sıcak. Evet. İki, Türklere karşı pozitif bir şey var. Bu her yerde karşınıza çıkmıyor. Yani hep ırkçılığa maruz kalıyorsunuz genel olarak Avrupa'da vesaire. Bravo. Burada ama pozitif ayrımcılık var size karşı. Bu da kesinlikle çok iyi. Tamamen %100 destekliyorum. Mesela buradaki Luang mağarasına gittim. Evet. Yani yürüyemedim, kadınların benimle fotoğraf çektirmesi. O kadar insanlar fotoğraf çektiriyor. Dur şey yapmıyorlar yani. Evet.
Siz evli misiniz genç arkadaş? Evet. Burada evli. Burada evlendi. Ha? Vallahi mı? Bayburt. Anadolu saf. Anadolu çocuğu. Bayburt. Evet. Bayburt. Düğününde bulundum. İlk geldiği zaman İbrahim Bey'in bahsettiği gibi Polin firmasının elemanı olarak geldi. Ama çalışma stilini, çalışkanlığını, şeyini gördüler. Selim kardeşime ya bizim burada kuracağımız Aqua Park'ın siz su motorlarının yönetimini ve buranın şeyini teknik müdürlüğe geldi kardeşim. Şantiyenin sahibi oldu. Evet. Selim Bey haberi yiyorsunuz. Zayıf zaten. Ya Kilo almayanlardan mısınız? Takılıyorum. yok ya, Türk yemeği yemedikten sonra yani Endonezya yemekleri pek kilo aldırmıyor bana. Değil mi? Farklı. Pirinç. Tavuk Pirinç, pirinç. tavuk. Balık pirinç. Ya, Bayburtlusunuz. aslen Bayburtluyum, evet. Aslen Allah Allah. Bayburtluyum. Bayburt'tan burası. Bayburt'un mu daha güzel, burası mı daha güzel? Bayburt neresi diye unuttu adam, burada unuttular. Kaç yıldır buradasın? Bayburt daha Anlat güzeldir biraz. insanın Sen anlat memleketi. abi. En Sen son ne çok zaman konuşkan gittin değilsin ama. Aynen. Ya ben aslen Bayburtluyum ama Tamam. İstanbul'da falan yaşıyorduk. İstanbul'a falan yerleştik. Polin şirketinde çalışıyordu. Polin şirketi buraya malzeme satıyor. Aquapark sistemleri. Buranın büyük ileri gelenlerinden Yusuf Kalla'nın şirketine malzeme satıyor. Ama o malzeme sadece biz satmıyoruz. Tekrar bizim buraya gelip bunun montajını yapmamız, aktif bir hale getirmemiz lazım. Siz burada montaj işine geldiniz. Yaptık, su parkını falan bitirdik. İşte buranın sahipleri falan Ne gördüler. dediler? Yani adamlara da hak vermek gerekirse yani gerçekten bir Türk'ün burada kalıp bu sistemi yönetmesi lazım Tabii. yani. Çünkü Pratiklik bütün yok onu pratiklik yapacak adam. yok. Yani bilgi yok. Bilgi yok. 2012'de yaptık, sistemi bitti. Adamlar çalıştıracak bir bilgi yok. Bütün malzemeler de Türkiye'den olduğu için. 2012'den beri burada mısınız? Evet. Evlendiniz sonra. 2012'den beri buradayım. İşte 2017'de evlendim. Maşallah. Şu an 2 tane çocuğum var. Biri kız, biri oğlan. Herkes bir Endonezyalı da evlenmiş zaten ya. Aynen. Eşimle zaten şeyde çalıştım. Ben eşimle su parkında Su park tanıştım. mısınız? O muhasebeciydi. Ben teknik Ha öyle. yetiştiriyordum. Öyle. İş arkadaşı yani. Ama yani memnunum yani çalıştığım Hayat güzel. güzel. Bir sıkıntı yok. İşimden de memnunum. Makassar'da yaşıyorsun. Aynen. Su parkı, şu anda su parkı bir şey yoktur yani. Yağmur yağıyor. Açık. Açık. Takılıyorlar yani. Takılıyorlar. Şu Seviyorlar. an daha çok insan var. Kaç kişi geliyor günde? Ya hafta sonları 2000 kişiye ulaşıyor. Hafta işleri 300-500 aralarında değişiyor. Hanımınız Bugis mi? Evet. Bugis. Bugislerden. Bugisler. Bugis. Müslüman ama. Müslüman. Bugis. Bugislerin ben belgeselini çektim. Çok enteresan. Sizin hanım da mı Bugis? 5 cinsiyetle kabul ediyorlar. Evet. Duydunuz mu onu siz? Beş cinsiyet mi? Bugislerin orijinal dini buranın yerel bir dini, yani animist bir dine inanıyorlar. Ama Müslüman olmuşlar. Kendilerine Müslüman diyorlar. Evet. İşte elhamdülillah falan diyor. Bir şamanları var rahip gibi. Ve bu şaman trans. O farklı. Bu Bugis, Makassar, Sulawesi adasının Bugisleri alakası yok. Ha, Makassar Bugisleri tabii şehirleşmiş artık yani. Yani ben ilk defa duydum. Bahsettiniz. Nerede yaşıyor bu Bugisler? Buradan Endonezya değil. birkaç saat. Yok, burada. Sulawesi'de. Evet. Ve Değişik bir işlem. ve hiç kimse çekmemiş belgeselini. 17 sene önce National Geographic böyle 3 dakikalık bir ayinden video koymuş. Bu şaman trans. Yani hem erkek hem kadın özellikleri taşıyor. Cinsel ilişkiye girmiyor kimseyle. İlk defa. Ve Ben de ilk defa. 5 cinsiyeti kabul ediyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ve şaman transa geçiyor. Yani hem transseksüel hem de transa geçiyor. Transa geçtiği zaman buna işte mermi işlemediğini söylüyor vesaire. İçine ruhların girdiğini düşünüyor. Ve 5 cinsiyet kabul ediyorlar. Kabilenin içinde Jalalay diye, Jalabay işte erkek yani erkek olup kadın gibi giyinen, Jalalay kadın olup erkek gibi giyinen, bir tane heteroseksüel kadın, heteroseksüel erkek, 4. Bir de rahipleri var işte. O da 5. cinsiyet. Onun belgeselini izleyince şaşıracaksınız. Daha yeni Daha yayınlanmadı. Evet. Fatih koparan farkı. Fatih Bey gibi. Bunu araştırdım. Çok böyle bir yazıda geçiyordu. Hemen girdim, araştırdım. Çekilmiş mi diye. Kimse çekmemişti.
işte National Geographic bir ayinden mi öyle sadece bir düğünden mi ne bir video koymuş ama yani bir belgesel değil. Sadece bir video var. İlk YouTube'un açıldığı zamanlar yani. Yok çok şaşırdım. O işte rahibeye ya bunlar Müslüman ilginç olan Müslümanların böyle kabul etmiş olması yani. Ama dinleri tamamen Müslümanlıkla sıfır alaka. Eski dinlerini yapıyorlar ama Müslüman olduk demişler. Böyle. Dini ritüeller çok farklı. Ama yok buzda bizim Türkiye'ye en yakın Sulawesi Adası. Ben Türk gördüğüm kadarıyla İslam'a. Kültürü İslam'a en yaşayanları Java Adası'nda da çok değişik tarikatlar ve gruplar var. Evet. Ama Sulawesi Adası'nın bizim din anlayışımıza yakın olduğunu. Bu işte sizin hanımlarınızın ata dini. Evet, ata dini doğru. Göreceksiniz yani. Nasıl Benim olduğunu. Evet. Benim kayınpederim buranın Diyaneti dediğimiz yerde o kendi bölgesini, Sidrap bölgesinin ileri gelenlerinden. Dolayısıyla Kur'an'ı çok iyi yorumlayıp çok iyi din bilgisi olan müthiş bir insanda rahmetli. Ben şeyi çok sevdim burada. Bazı yani büyük camilerde İstiklal Camisi ya da bu 99 Kubbeli Cami'de müezzinlerin sesi inanılmaz ya. Çok güzel söylüyorlar. Makamlı Türkiye'deki gibi yani. İyiler var. Başka ülkelerde yok o mesela o kadar. Hocam şimdi tavsiye eder misiniz Türklere buraya gelmeyi? Tavsiye ederim gerçekten. Yani Yaş kaç? 39. 39. Neden tavsiye ediyorsunuz? Var mı yani bir sebebi? Ya Endonezya gerçekten yaşanılacak bir yer. Yani ben Türk'üm yani ama sıcaklık bakımından Endonezyalılar biraz daha iyidir Türklere göre. Sana da bule diyorlar mı bule? Bule aşağı bule yukarı. Bule. Ya zaten su parkında gelen sürekli müşteriler falan her zaman fotoğraf çekiliyorlar falan böyle yani. Yani popülariten var diyorsun zaten. Ya yabancılıktan dolayı, Yıldız burundan dolayı herhalde, burundan dolayı. Ama ilk geldiğim zamanlar bu sıcakkanlı insanlar Endonezyalılar gerçekten. İlk geldiğim zamanlar böyle bazen alışveriş merkezine gidiyoruz, geziyoruz veya su parkında insanlar bizleri görüp gülüyor. Ters anlıyordu. He. Acayipime gidiyordu. Dövmeye... Bazen ters Fazla tepiyordu. Yok bağırıyor yani böyle diyordu. Ne bakıyorsun diyor yüzüme yani ne var bende? Bir şey mi var bende yani diyor. Gülüyor. Rahatsız oluyordum bakışlardan. Rahatsız oluyordum. Alıştığın zaman. Ama yavaş zaman içinde Yani alıştık. Şimdi kavga dövüş var mı burada? Oluyor mu mesela kavga dövüş? Ya kavga oluyordu aslında yani her insanın nasıl anlatabilse anlatsam Nasıl kavga yaşamına ediyorsun? bağlı yani. Hayır, sen Yani- gördün mü, şahit oldun mu kavgaya? Ya birkaç sefer denk geldim. Sen Böyle girmedin ama. Yok. Yok. böyle bu ne diyorlar İlhan'a bir şey. Nerede gördüm bilmiyorum Selim ama ben 19 yıldır buradayım hiç kavga görmedim. Böyle kaza hiç falan görmedim. şey olduğu zaman ben Kaza Denk kaza geldi. oldu o Ha, zaman. belki sen su parkında olduğu için. böyle bazen yolda gidiyoruz motor falan kaza yapıyor hemen insanlar Ha. birbirine giriyor tekme Yumruk, tokat. tekme tokat. Aynen öyle. Ben hiç görmedim. Karate. Çok kaza oluyor hemen etrafta toplanıyorlar. Yardımcı oluyorlar. Ben gördüm öyle yani, birkaç kavga şahit ederim oldum demek. Ya ben geçen sinirlendim ilk defa. Çok şaşırdım yani. Bir delirdim. Öyle bağırdım. Herkes kaçtı, inine kaçtı böyle. Yani aslında Bağırmaya- buna bağırmıyorlar. Bağırma yok. Ben çok delirdim ama. Çünkü Biz- bu Leang Parkı'na gittim. Taksiyle gittim. Taksici dedi ki ben seni dedi beklerim dedi. Havalimanında uçak 7-8 saat geç kalkacak dediler. Ben de Leang Parkı'na gittim. Abi, taksici yanlış yere park etmiş. Ben mağaraya gittim. Mağaradaki rehber beni kovdu. Taksici senin araban diyor yanlış yere park etmiş diyor. Ya ben Google Translate'ten ölçüyorum. Benim arabam değil diyorum. Taksiciyle konuşun. Eğer taksici yanlış yere park ettiyse onu da diyorum polise şikayet edin yani. Çektirin arabayı. Hani derdiniz varsa benimle değil yani. Taksiciyle derdiniz. Abi git gel. Kilometrelerce yolu geri gidiyorum mağara resmini görmek için. En sonunda bir bağırdım. Adamın teki anahtarı buldu götürdü beni de gösterdi mağarayı. işe yaradı yani. Taksiye gittim. Taksiye vurdum böyle. Bu benim arabam değil diyorum. Bağırıyorum. Bir baktım. Restorandakiler hemen içeri kaçtılar. Böyle bir şeyler olacak diye. O kadar, evet. Ya çok sakin insanlar oldukları için gördüğümüz Evet. gibi güler yüzlü ve sakin.
genelde şiddetli en son Güzel. en son. Ya o çok hoş bir şey zaten. Evet, Selim kardeşime sordun. Ben cevap vereyim. Ben şahsen bana deseler ki Avrupa mı, Asya mı? Asya derim. Tabii. Ya hiç düşünmeden Asya derim. Ya belki Avrupalılar kendilerini daha modern, daha işte insan haklarına saygılı gösterseler de hiç de öyle değil realite. Hikaye. İnsana saygı Asya'da. İnsana saygı, yemin ediyorum insana saygı Asya'da. Ben Birleşmiş Milletler görevinde 73 ülkeden 105 tane Doğu Timor'dayken askeri gözlemciyle çalıştım. İşte bir timde Asyalı da var, Afrikalı da var, efendime söyleyeyim Bangladeşli de var, Avrupalı da var. Hepsi var ama en mütevazi askeri olarak Asyalılar. Tabii. Diğerleri Avrupalılar hep bir tepeden bakan, bir küçümseyen, ya üsteğmen bile ben o zaman binbaşıyım, üsteğmen kendisini böyle daha böyle ya sen nesin arkadaş, askeri olarak sen benden daha düşük bir rütbedesin. Gerçi askeri gözlemci olarak aynı statüdeyiz ama Avrupa kibiri. Tabii, ya öyle güzel bir anım var Fatih Bey. Şimdi Portekizli bir general. Ben bir problem yaşadım. SOP ihlali gibi ihlal zannettiler. Bir sınırda ufak bir sorun yaşadım. SOP Standart Operation şeyine aykırı hareket ettiğim nedeniyle beni rapor ettiler. Generale askeri gözlemcilerin başındaki komutan. Askeri gözlemcilerin başındaki komutan gittim. Dinledi. Uruguaylı bir albay vardı. Konuyu özetledi. Baktı, ya dedi ben Major İlhan'ın dedi bilerek hata yapacağını dedi tahmin etmiyorum. İyi bir subay o dedi. Direkt. Ondan sonra konu kapandı. Çıkışta dedim komutan niye nereden dedim iyi bir subay olmama kefil olduğunuzu anladınız. Ya ilk gün dedi, geldiğin gün dedi, sen tanıştığımız zaman bir Avustralyalı yüzbaşı, İsveçli bir üsteğmen ve bir sen vardınız dedi. Onlar karşımda ayak üstüne atıp oturdular. Sen Türk generalin karşısında oturur gibi benim karşımda saygılı oturdun dedi. Ben biliyorum Türk subaylarını. NATO'da da Çevik Bir'le beraber görev yapmıştım dedi. Norveçli benim arkadaşlarım da aynısını diyor. Evet. Türkler. Evet. Çok iyi asker. Aynen. Orada dedi adam burayı Birleşmiş Milletler görevi ki belki kendi ordusunda da öyle oturuyordur muhtemelen de dedi. Ama senin dedi onların öyle yapmasına rağmen sen kendi kültürünü bana karşı göstermen çok hoşuma gitmişti. Oradan senin iyi bir subay olduğunu biliyorum demişti bana. Yani zaten Avrupa Birliği'nin insan hakları bir hikayedir. Neden? Evet. İşlerine gelen ülkelerin insan hakları şeylerine göz yumarlar. Evet. Şimdi Suudi Arabistan vesaire değişti. Ama öncesinde Suudi Arabistan'ın insan hakları hakkında çıt etmezlerdi. İran'ı gibi gösterirler. Evet. Şeytan gibi gösterirler ama yani onlarla ilişkisi iyi olan Afrika ülkelerini ses çıkarmazlar. Yani onların insan menfaat. Şimdi El Salvador'da mesela El Salvador'un başkanı çözdü El Salvador'u. Ben ilk gittiğimde El Salvador'a sokağa çıkamıyordu El Salvadorlular. Ben şehrin merkezine gittiğimde kilisenin fotoğrafını çekerken askerler tetikte bekliyordu. Bir tabur asker şehrin merkezine bekliyordu korumak için. Adam çözdü. Bu yeni başbakan Bukele. Bütün dünyanın en tehlikeli ikinci şehriydi San Salvador. Evet. Şimdi cennet haline getirdi. Ama Avrupa Birliği, Amerika bu insan hakları kuruluşları diyorlar. O hapishanedeki insanlar acı çekiyor, işkence çekiyor. Neden bunu söylüyorlar devamlı? Bunu söylemelerinin sebebi şu. O adam bunlara boyun eğmedi. Biat etmedi. Onların onlar da oradan vurmaya çalışıyor. Tamam. O belki 1000 kişiyi, 2000 kişiyi tıktı oraya, hapishaneye. Ama ülkeyi özgür bıraktı yani. İnsanlar sokağa çıkamıyordu. Evet. Ne yapayım ben? Çetedeki katilin, adamın kafasını kesen adamın insan hakkı mı olur yani? Öyle bir şey olabilir mi ya? Onu zaten yaşatmamak gerekiyor normalde de yaşamasına şükretmesi lazım yani. Evet. En kötü taş ocaklarında yaşaması gerekiyor. Aynen katılıyorum. Avrupa'nın iki yüzlüdür her zaman yani. Hep çifte standart. Çok yüzlü. Evet yani o
işte Endonezya'ya yarın karşı çıkarsa Endonezya'nın bir sürü böyle insan hakları problemini buluverir yani hemen. Evet. Şey yapar. Aynen. Öyle. Aynen. İşine gelene ses çıkarır, işine gelene çıkarmaz. Öyledir. Onun için yani öyle Avrupa'nın insan hakları falan yemeyin arkadaşlar. Evet. Biz çocukken yiyorduk. Çünkü herkes yiyordu yani. Öyle bir genel bir şey vardı ama artık yüzleri ortaya çıktı yani. Amerika'nın zaten USA... Gazze'deki yapılan olay zaten apaçık. 100 kişi, dün 100 kişi ölmüş yani. Bir bomb Gazze'de 100 kişi ölmüş. Oradan daha çok Tek- hızlı ses çıkıyor. Evet, site burası. Çok güzel bir yaşam alanı kurmuşlar. Ne güzel. Bir basket potamız var. Köprü yapmışlar. Abi çok güzel. Yolların geniş geniş olması ne kadar güzel. Yani buraya ben özellikle ben yaptım. Harika. Hanımla kavga ettim bu yüzden. Dedim yollarımız geniş olacak. hanım Tabii ya. dedim. Yani çok güzel. Yoksa burada konut sitelerinde yollar. Daracık. İşte bu bizim ana caddeden olan yüzümüz. Evet. Diğer o küçük yoldan olan girişimiz bu kadar büyük olmamakla birlikte. bu Şurada da bizim- güzel şey yapmış, beyaz bir ev var. Ha, o biraz işte ön tarafını Çıktı, çıkmış. şeyin üzerine garajın üzerine biraz Ağaçlar çıkıyor. falan harika olmuş ya. Çok güzel. İngilizce ne diyorlar? Kanopi. İşte bu boş alan bizim inşa edeceğimiz bölge bu bölgeydi. Evet yani boş. Ha biraz önce bahsettiğim cami yapan öğretmen o camiyi yaptı arkadaş. Sesi oradan geliyordu. Evet. Abi İstanbul. Abi ben burada bir resim çektirmek istiyorum. Neyse ben daha buradayım. Ha Çektirelim Nivdiva İstanbul. Evet. Vay vay vay. İş yerine geldik. Gösterecek misin bize Gösterelim. mekanı? Haydi bakalım. Oo. Big Boss. Hello. Hello. How are you? Burayı da yine seneye geminin ters tarafından yaptıracağım. Ha. Gemi mi yapacaksın? Gemi yapılacak. Ha, girişe gemi. Süper. Vardı geçen sene söktük burayı çünkü eskime falan oldu. Ha. Yenileyeceğimiz için bunu söktük. Zaten girişinde yeni yaptırdık. Burayı Türkler mi yaptı, makineleri mi Türkler verdi? Makineler var. Ben bir de pompalar. Ha, yani Hepsi- su sistemini. Su sistemi. Komple Aqua Park'ın anlaşmasını Su yaptınız. sistemini. Su sisteminin şeylerini Türkiye'den. Türkiye'den geldi. Evet. Montajını Selim'le birlikte bir mühendis arkadaş yaptı burada bu Türk şeyler. müydü Aynen. mühendis? Türk mühendis. Vay Bir be. tane mi vardı? İki kişi Ya mi? ilk buraya 5 kişi geldik. Evet. Yani 5 kişi çalıştık. 75 günde burayı bitirdik. Evet. Ama ondan sonra Ha, ilaveler oldu, İlaveler şeyler oldu. falan. İşte mühendisle birlikte Selim geldi. İşte o Bizde zaman de fabrikaları bırakırlardı ya Alman mühendis. Evet. Hala bırakıyor olabilirler de. Böyle araba fabrikalarına falan onlar kalırdı. Japon mühendis kalır mesela. Evet. Aynı sizi bırakmışlar işte. buradan istediler. Ha tabii. evet. Yapacak adam. Burada unuttular. Yani buranın su parkının sahibi gerçekten istedi. Evet. Ben iyi yapacağım. Haklı adam. Falan. Buradaki adamı öğreteceğini. öğreteceğine, sistemi bilen, Evet. çekirdekten yetişmiş, su pompalarını anlayan, bunları tamir edebilecek. Yani Evet. sistemin çalışmasını sağlayan adam bu. Evet tabii yani tabii. önemli. Sen en önemli olmazsan burada Yani. boğulur. Geçen soktu yanımızda bir adamı Kral Kobra. O videoda göreceksiniz. Jakarta'da. Ya ne bileyim 12 senedir buradayım. 200 tane de elemanım var. 200. 200 tane eleman. Nasıl? Sitenin işlerine de bakıyorum ya. Evet. Bahasa öğrendin herhalde. Bahasalarını böyle. Bunlar hangi dili konuşuyor kendi aralarında? Ya buraya Makassar dili var. Kendi. Makasarca evet. evet. Ama Endonezya dili. Ben Anlaşıyorum. Selim'i takdir ve tebrik ediyorum. İlk geldiği zaman tanıştım. İngilizce yok. Endonezya yok. Bayburtça. Bayburtça vücut diliyle başladı olaya. Maşallah. Şimdi maşallah ya bu bir cesarettir. Cesaret. Her insan Özgüven, cesaret özgüven, edemez. özgüven, Özgüven. Yani onun için Makasarca. Makasarcayı Az. Evet. Da pek Endonezya dilini öğrense yeter. Onu Evet, hepsi Bahasa. konuşuyorlar Bahasa Endonezya. Onun için işte dili öğrendi, işini geliştirdi. İşte de kendisini geliştirdi.
yerleşti, evlendi, 2 çocuğu var şimdi. Aslında değişik bir hayat hikayesi. Tabii çok Tebrik çok ederim. enteresan. Enteresan. Yani ta Slovasya adasında. Sulawesi Adası'na sen İstanbul'daki Bayburt'tan bir firma Slovasya'ya. burada bir ihale alsın. Mühendisle birlikte buranın montajını için gelsin. Kaç yaşındaydın geldiğinde? Ama şöyle bir şey, işte 26 çok güzel yaşında. bir hani şey var derler ya. Ne iş yaparsan yap, İyi yap. iyi yap. Aşk ile yap. Adam babasının yanında çekirdekten bu su motorlarını sarmayı, ya illa Oxford'u bitirmene gerek yok bir şeyde başarılı olman için. Bak adam babasının yanında Tabii. öğrenmiş. Muhtemelen onun okulunu okuyandan daha iyi biliyordur. Şimdi onu demek istiyorum. Pratik bu çok önemli Tabii ya. tabii. İşinde Şimdi iyi şu olmak an çok önemli. işinde Diploma, kağıt Ha, parçası önemli bak, değil o aslında. Yani. sayede işini çok iyi yaptığı için su motorları konusunda adam uzman olduğu için şöyle koskocaman bir sitenin içerisindeki Aqua Park'ın teknik işlerinin müdürlüğünü yapabilecek Şimdi müdür yardımcılığının Üniversite duruma gelmek. bitiren adam Sitenin Onun- işlerini de ben yapıyorum. Ha, işte. onun altında çalışıyor olabilir yani. Evet, gibi. Hı hı. Diğer bir Yani avantajı işi bilmek sadece önemli. o da yetmiyor. Diğer bir şey daha işte dürüstlük. Evet, Anadolu'nun Disiplin. saf. Disiplin, çalışkan ve dürüst olacaksın arkadaş. İşte aynen Anadolu insanının o saf temizliği Selam karşılamışlığımızda var. İşi gücü rast kesin. Herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Abi, ederiz. teşekkürler. Memnun olduk. Ayağına sağlık. Tekrar Uzakta bekleriz. Slovasya Kısa zamanda. adasında. Bunu saymıyoruz. Jakarta'da görüşeceğiz Abi, inşallah. Geniş vakitli bir oturup bir Makassar'ın meşhur yemeklerinden özellikle çota makasar yemeden seni Tamam. göndermemem. Ama döneceğim. Yani Tamam. bir Tora'ya moraya gideyim, Makassar'a mecbur döneceğim. Çünkü uçuş hep buradan Tamam. genelde. Tamam, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Çok Ben- memnun oldum. Çok Görüşürüz. teşekkür ederim.